Tarihler 1480 yılını gösteriyordu. Osmanlı tahtında, genç yaşta tahta çıkan ve bir çağın kaderini değiştiren bir hükümdar vardı. Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet, 1453 yılında İstanbul'u fethederek Doğu Roma'yı tarihten silmişti. Sonrasında Balkanlar, Karadeniz, Ege ve Anadolu'da yeni zaferler geldi. 2 imparatorluk, 4 krallık ve prenslik, 200'ü aşkın kale ve şehir onun sancağının altına girdi. Ama onun yürüyüşü sadece toprak kazanmak için değildi. Fatih Sultan Mehmet, İlahi Kelimetullah davası için yola çıkmıştı. Adaletin her canlının yüreğinde hissedilmesi ve Allah'ın adının yeryüzünde hakim olması için bu kutlu görevi üstlenmişti. Bu dava uğruna İstanbul fethedildi. Doğu Roma tarihe gömüldü. Artık hedef, yüzyıllardır dokunulamayan şehir, Katolik dünyasının kalbi, Papa'nın tahtıydı. Fatih Sultan Mehmet'in yeni kızıl elması Roma'ydı. 25 Temmuz 1480. Osmanlı donanması İtalya'nın güney kıyılarında belirdi. Ufukta beliren Osmanlı sancağı, Akdeniz'in kalbinde yeni bir güç gösterisinin habercisiydi. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı filosu yaklaşık 90 gemiden oluşuyordu. Gemiler, Otranto açıklarına demir attığında içlerinde 18.000 kişilik seçkin bir Osmanlı kuvveti taşıyorlardı. Hepsinin ortak bir amacı vardı: Otranto'yu fethetmek ve Roma'ya giden yolu açmak. Bu ordu, Osmanlı'nın öncü kuvvetiydi. Plan açıktı. Otranto ve çevresindeki kaleler alınacak, ardından Fatih Sultan Mehmet merkez ordusuyla İtalya'ya çıkacak, Roma üzerine yürüyecekti. En azından Osmanlıların planı buydu. Ancak kader, bu büyük hedefin önüne geçecek olaylarla doluydu. Osmanlı kuvvetleri süratle kıyıya çıkarma yaptı. İlk birlikler sabahın erken saatlerinde karaya ayak bastı. Ardından kıyıya toplar indirildi. Ama bu sıradan bir topçu çıkarma harekatı değildi. Bu toplar İstanbul'un surlarını döven Osmanlı topçuluğunun bir devamıydı. Ama artık çok daha ileri bir seviyedeydiler. Aradan geçen yaklaşık 30 yılda Osmanlı top teknolojisi Fatih Sultan Mehmet'in öncülüğünde daha da geliştirilmişti. Yüksek Osmanlı mühendisliğiyle dökülmüş, tahrip gücü olağanüstü bu silahlar, yalnızca şehirleri değil, yüzyıllardır güvenli sanılan kaleleri de yerle bir edecek güçteydi. Bu dev toplar surlara çevrildiğinde Otranto için felaketin başlangıcı olacaktı. Topçu birlikleri mevzilenirken, Osmanlı ordusu düzenli bir kuşatma çemberi oluşturdu. Kalenin denizle bağlantısı kesildi. Kara tarafındaki tepeler Osmanlı gözetleme kuleleriyle doldu ve ilk top atışları başladı.
Her patlama sadece taşları değil, şehrin moralini de parçaladı. Geceleri bile susmayan top sesleri, Otranto'nun üzerine kara bir gölge gibi çöktü. Günler ilerledikçe kuşatma daha sistemli hale geldi. Hendekler kazıldı. Tünellerle surların altına ilerlenmeye başlandı. Yürüyen siperler, okçuların korumasında ön hatta taşındı. Osmanlı ordusu yalnızca savaşçı değil, aynı zamanda inşa eden bir makineydi. Surlar dikkatle incelendi. Zayıf noktalar, isabetli top atışlarıyla çatlatılmaya başlandı. Ve sonra, en korkulan an geldi. Kuşatma kuleleri ortaya çıktı. Devasa ahşap kuleler, içlerinde yüzlerce askerle birlikte surlara doğru ilerliyordu. Tekerlekler gıcırdayarak döndü. Kuleler ağır ağır yaklaştı. Her biri surların yüksekliğine eşit şekilde tasarlanmıştı. İçeriden okçular ateş açtı. Sipahiler tırmanış için hazırlandı. Aynı anda önden tahta merdivenlerle saldırı başlatıldı. Merdivenleri taşıyan askerler, ok yağmuru altında öne atıldı. Surların tepesinde savunucular kaynar yağ döküyor, mızraklarla saldırıyı püskürtmeye çalışıyordu. Ama Osmanlı askerleri durmadı. Her düşen askerin yerine bir diğeri tırmanıyordu. Osmanlı kararlılığı, sabırla adım adım ilerliyordu. Kuşatma sadece fiziki değil, aynı zamanda psikolojik bir savaştı. Otranto halkı artık gece uyuyamıyor, sabahları dua ederek uyanıyordu. Toplar susmuyor, kuleler yaklaşıyor, moral hızla tükeniyordu. Kaledekiler tükeniyor, Osmanlılar güçleniyordu. Her gün baskı daha da artıyordu. Ve sonunda surlarda ilk çatlaklar oluşmaya başladı. Gedik Ahmet Paşa topçulara son bir emir verdi. Ağır toplar tek bir noktaya odaklandı. Saatlerce süren bombardımanın ardından doğu surlarında dev bir taş bloğu yerinden fırladı. Ardından bir diğeri. Toz ve duman arasında Otranto'nun doğu cephesinde büyük bir gedik açıldı. İşte bu andı. Genel taarruz emri verildi. Yeniçeriler Gedik'e yöneldi. Sipahiler kuşatma kulelerinden atlayarak sur içine indi. Azaplar şehir içine sızdı. Kalede kalan savunma gücü dağılmıştı. Otranto savunucuları son mızraklarını kullandı. Ama Osmanlı seli artık durdurulamazdı. Saatler süren çarpışmanın ardından Otranto düşmüştü. 6 Ağustos 1480'de Osmanlı sancağı artık Otranto surlarının üzerinde dalgalanıyordu. Otranto'nun fethinden sonra Gedik Ahmet Paşa çevredeki kaleleri de bir bir ele geçirdi. Artık Roma'nın fethi hiç olmadığı kadar yakındı. Türkler İtalya'ya ayak basmış, çizmenin topuğunu kontrol altına almıştı. Bu gelişme Avrupa'da büyük bir paniğe neden oldu. Papa, Roma'yı terk etmeyi dahi düşündü. Her şey, Türklerin istediği gibi ilerliyordu.
Geriye yalnızca Fatih'in merkez ordusuyla İtalya'ya çıkması kalmıştı. Ama kaderin başka bir planı vardı. Fetihten bir yıl sonra, 1481'de Fatih Sultan Mehmet, uzun süredir sır gibi sakladığı büyük seferine çıkmak üzere ordusunun başına geçti. Bu, o zamana kadar kurulmuş en büyük Osmanlı ordusuydu. Ancak yola çıkamadan otağında aniden rahatsızlandı. Ve 3 Mayıs 1481'de henüz 49 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kimine göre zehirlenmişti, kimine göre ise hastalıktan öldü. Sebep her ne olursa olsun, tarihin yönünü değiştiren, İstanbul'u fetheden büyük komutan artık yoktu. Onun ölümüyle birlikte sarayda taht mücadelesi başladı. Devletin dikkati İtalya'dan çekilip saraya çevrildi. Gedik Ahmet Paşa İstanbul'a geri çağrıldı. Otranto'daki Osmanlı kuvvetleri ise desteksiz kaldı ve kısa süre içinde geri çekilmek zorunda kaldılar. Böylece Fatih'in Avrupa'ya uzanan en cüretkar hamlesi yarım kaldı. Ve bir daha hiçbir Osmanlı padişahı Roma'ya bu kadar yaklaşamadı. Tarih bazen büyük planların küçük bir anda yarım kalışıdır. Otranto işte tam da bu kırılma anının adıdır.